Selamlar herkese. Giz Tarot'a hoş geldiniz. Umuyorum ki neşeniz, sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Vaat ettiğim istek üzerine sizin de istediğiniz açılımla karşınızdayım. Yepyeni insanlara odaklandığımız bir açılım olacak. Ben niyet alırken yalnızca yeni enerjilere, yeni insanlara niyet aldım. Bu açılımda eskilerin esamesi okunmayacak. Bu tamamen yepyeni insanlara, yepyeni birliklere hazır olan insanlar için olacak. O yüzden bu sebeple yani böyle bir beklentiniz varsa bu açılımı izlemenizi önermem. Çünkü eskileri yad etmeyeceğiz, anmayacağız bu açılımda. Tamamen yeni enerjilere odaklanacağız. Hemen başlamak istiyorum. İlk önce kartlarımı seçerken siz ne durumdasınız duygusal olarak buna bakmak istiyorum. Oh oh oh, kadere, yaşadıklarınızda sinirli, öfkeli, ne derler, biraz isyan bayraklarını diktiğiniz bir süreç geride kalmış olabilir. Bir insanla ilgili de olabilir bu. Elbette tabii gönül ilişkileri olduğu için böyle bir üzüntü hali yaşıyor olabilirsiniz. Hali hazırda aklınızda bir insanla ilgilidir bu. Belki o çok eskide kalmıştır ama hali hazırda bunun ne derler etkileri sürüyordur. Bir yandan böyle bir ne derler kötü bir durumla karşılaşmışsınız. Bayağı öldüm bittim ben dediğiniz bir birliktelik geçmişte kalmış olabilir. Tamamen bu duruma sırtınızı dönmüş olabilirsiniz ama bir yandan da böyle hem kadere isyan eder haliniz olabilir, hem bu niyet ettiğiniz kişileri büyük bir öfkeyle, büyük bir sinirle anıyor olabilirsiniz. Bir yandan da böyle bir kötü dönemin ardından yepyeni insanlara daha olgun, daha somut bir şekilde gelebilecek, size daha güvenilir insanlara da kapılarınızı açıyor olabilirsiniz ya da açma niyetinde olabilirsiniz ama sanki hali hazırda biraz direndiğiniz, karşı koyduğunuz durumlar da olabilir. Belki hala ne derler bu gönül kırgınlığını sürdürüyorsunuzdur. Bir yandan belki bazılarınızın hayatına birileri girmeye çalışıyordur, çaba gösteriyordur ama onları biraz set çektiğinizi söylemek de mümkün sanki. Ya da hafiften de böyle bir enerjiniz olabilir. Belki de şey diyorsunuzdur ya, evet doğru düzgün biri benim hayatıma girebilir. Belki tanımaya fırsat verebilirim. Kendime de izin verebilirim buna. Karşı tarafa da izin verebilirim ama zorluklar biraz gözünüzü korkutuyor olabilir. Birer tane destek kartı almak istiyorum. Ya son günlerde çok fazla geliyor. Duygusal olarak acaba şey mi? Evet ben böyle bir insanla bir araya geldim. O benim ikiz alevimdi. Böyle işaretler aldım, böyle şeyler deneyimledim. Ama deste altı mesajıyla birlikte gerçeği kabul ettim ve sanki artık vazgeçip harekete geçmem konusunda da bir bilgi akıyor bana ya da bunu içsel olarak biliyorum dediğiniz bir süreç de olabilir. Ya da hali hazırda bu hayatınızda yeni girecek bir insan da olabilir. Yani ikiz alev bunu belki ruh eşi olarak da alabilirsiniz. Belki e, başka bir öğretisi olan bir insandan da bahsediyor olabilir. İnanın kartları sizden önce karıyorum. Burada bir kez de soruyu sormadan önce de en azından böyle bir iki kere karıp kart seçiyorum. Yani gelmek isteyen kart gerçekten doğru düzgün bir şekilde geliyor. Yine sizin duygusal durumunuzla alakalı kart seçmeye devam ediyorum. İmkansıza inanın. Başarının anahtarınızı kendinize güvenmek. Bakın yani dediğim gibi böyle zor biten bir ilişkinin ardından çok yıpranmış hissediyor olabilirsiniz kendinize. Dediğim gibi yani bazılarımız kadere belki yaşadıklarına isyan ediyor olabilir. Hani ben çok zor şeyler atlattım. Bu kadar da kötü bir insan değildim diyenler olabilir. Ya bir öğretiniz farklıdır. Belki o hayatınıza giren size acımasızlıklar yapan insana sizin gibi düzgün, güzel düşünen insanların da var olduğunu hatırlatabilmek için belki onun o çirkin demeyeyim ama karanlık tarafına rağmen onu sevgiye inandırmak için değişik bir göreviniz olmuş olabilir. Mutlaka hayatına dokunmuşsunuzdur. İmkansıza inanın. Yani sanki şey, evet sen çok acı bir tecrübe yaşadın, çok inanılmaz zorluklar atlattın ve hani tekrar aynı şekilde sevebilir miyim dediğiniz noktada hani imkansız görüyor olabilirsiniz ama kendinize, kalbinize, yaşadıklarınıza güvenin ve hiçbir şeyin imkansız olmadığını da bilin. Yani böyle bir mesaj geliyor olabilir size. Devam ediyorum yine duygusal durumunuzla ilgili kart seçmeye. Ben birkaç tane soru hazırladım aslında. Böyle bir soru sormayacaktım. Daha doğrusu bu soruyla başlamayacaktım ama buraya oturunca ilk önce bunu bir bakmak istedim. Sonra sorularımıza geçeriz. Çok da güzel oldu bence.
Bakın çok güzel geliyor deste altı da. Bu kartın da destenin de deste altı mesajı en büyük mucize. Yani a- inanın bir yandan şey diyor olabilirsiniz. Evet benim böyle isteklerim var, arzularım var, gerçekleşmesini umut ettiğim hayallerim var. Belki bazılarımız bunları gerçekten bir hayal olarak görüyordur. Hani eskisi gibi olmaz hem yaşı itibariyle hem yaşanmışlıklar olarak. Ama lütfen hiç böyle düşünmeyin. İnanın o kadar çarkı bir kez daha döner ve sizi bambaşka güzelliklere, bambaşka yerlere taşıyabilir. Devam ediyorum sizin duygusal durumunuzla ilgili kart seçmeye. Bakın çok şey geliyor ya, engeller, zorluklar, mücadeleler, böyle çok yalnız hissediyor olabilirsiniz kendinizi. Dediğim gibi aşkı düşündüğünüz zaman duygusal olarak bir ilişkiyi tekrar gözünüzün önünde canlandırdığınız zaman bunlar çok size ulaşılması zor hedefler olarak görünebilir. Gerçekten cesaretiniz de kırılmış olabilir. Bir yandan istiyorsunuzdur ama neyi nasıl başaracağınıza dair ümidiniz yoktur ama sanki kartlar size çok da ümitsizliğe kapılma. Yani her ne derler yokuşun bir de inişi olacaktır. Ve hani belki de bambaşka bir ruh eşinle, belki ikiz alevinle, belki çok bu kadar ağır sınavları olan bir insan değil de belki daha sana somutluğu sunabilecek, o güveni aşılayabilecek bir insanla tanışacaksınız. Bakın sanki kartlardaki e, karanlık dağılıyor ve art taraftan sarı bir güneş doğuyor ve belki hayatınıza girecek kişinin de böyle onun da temsil eden kısımda gökyüzü sapsarı. Yani başka bir mesela atıyorum hava kralı, kraliçesi de olabilirdi bu kart ama yani bu karttan sonra bu kartın gelmesi bana asla ümidini kaybetme mesajı çok veriyor. Bakın yani deste altı mesajımızla başarı, bir uzlaşı, belki dediğim gibi bazıları için evlilik çok ciddi bir birliktelik. Sadece belki bir tık kaldı. Belki senin inancının kırılmasına, belki imkansız gördüğün şeyin tekrar mümkün olabileceğine dair inancının pekişmesine bir tık tek bir zorluk kaldı diye olabilir kartın mesajı. İki tane daha buraya destek kartı alayım. Bence çok güzel gidiyor bu kısım. Ne alalım? Hangi desteden alalım? Bu desteği kullanmayacaktım ama gerçi onu da hazırlamıştım ama neyse bu desteğe bir gittim. Ya evet zaten o ayrılık, korkunç bir bitiş. Hep bunlardan bahsediyor şu an kartlar. Duygusal olarak hala ne derler yeniye kucak açsanız da şuraya yansıyan duruma göre evet sızısı, acısı hala yüreğinizde hissediliyordur. Çok normal. Evet, duygusal olarak hala eskiden bahsetmek istemiyorum ama belki geleceğe yönelik atılımlar yapmak için belki ne bileyim arkadaşlarınız size diyordur ya da yakın çevreniz seni şununla tanıştırayım falan. Siz hala kendinizi çok müsait hissetmediğiniz için belki hala bir yerlerde bir sızı kaldığı için hala bekliyor olabilirsiniz. Acınızın komple geçmesi için, yüreğinizin ferahlaması için böyle bir süreçten bahsedebiliriz. Dediğim gibi yani bir yandan da hayal de kuruyor olabilirsiniz. Yani evet ben şöyle böyle durumlar yaşıyorum ama olur mu acaba dediğiniz bir noktada olabilir. Peki hemen ilk sorumuza geçmek istiyorum. Yeni tanışacağınız kişi nasıl bir karaktere sahip? Of of çok güzel geliyor. Allah Allah. Of çok güzel geldi ya. Bakar mısınız? Aziz kartı, aşıklar kartı, imparator kartı ve kupa onlusu. Deste altı da sanki böyle size istediğiniz o bütün her şeyi sunabilecek yani ne derler insandan iyi anlayan, onu yani o kadar güzel geldi ki ya burası. Yani olgun, düşünceli. Bakın burada tek kötü bir kart yok ya bu kombinasyonda. Hani başka kartlar gelseydi derdim ki gölge tarafları, karanlık tarafları harekete geçer. Ama buraya gelen insan çok olgun. Belki dediğim gibi dini değerlere, inançlarına çok sadık. Verdiği kararların arkasında çok fazla duran ve ailesi için, sevdiği insanlar için varını yoğunu ortaya koyan bir insan var burada şu an. Çok güzel enerjiler okuyoruz. Hayatınıza gelecek olan insanın karakteri nasıl dedik? Şans sizden yana. Şanslı biri de olabilir. Bakın çok yani
Harekete geçme zamanı. Burada çok hareket kartı da var. Mücadeleci, mücadele ruhu çok fazla olan bir insan elbette olabilir. Burçlardan bahsetmek istemiyorum çünkü çok karışık geliyor enerji ve burçlar herkesin hayatında elbette değişecektir. Ama burada tuttuğunu koparan ve sevdiği insanlar için e, mücadele etmekten geri durmayacak ve onların kıymetini çok bilen bir insan var. Hemen devam ediyorum. Bu insanın karakteri, kişiliği nasıl dedik? Bakın sevdiği insanlar konusunda e, hemen geliyorum. Hemen geldim. Kedim dışarı çıkmak istiyordu. Onu izin verdim ona çıkması için. Sınırlar kartı geldi. Sevgili Efsun abla da hep söyler hani kılıç sekizlisini düşünerek yarattık bu kartı. Mutluluk ve özgürlük sınırların ötesinde. Ya, sanki bu insan ailesi için, sevdiği insanlar için bu sınırları aşmaktan geri durmayacak bir yapıya sahip. Sanki bazen de şey olabilir tabii. O kadar kendine güvenen, o kadar kendi inançları uğruna çalışan ve çabalayan, mücadele eden bir insandır ki sınırları aşıldığı zaman hop dur sen ne yapıyorsun? Hani burası benim kendim için belirlediğim güvenli alan ve buraya herkes giremez diyen çok da güzel davranan bir insan. Yani bu soruya ancak böyle bir yanıt verilebilir. Çünkü o kadar güzel geldi ki kombinasyon daha başka bir yorum yapamam bu kısma. Karakteri hakkında bilgi ediniyoruz. Daha devam ediyoruz. Bakın yani inandığı şeyler uğruna destek karıştırmam yine alt tarafta hayaller kartı var. Dediğim gibi inandığı şeyler doğrultusunda gerçekten gönülden istedikleri ve başarmak için onu engelleyen her ne durum olursa olsun sanki bununla ilgili üzerine tekrar tekrar düşünüp bu bağlantıyı güçlendirmek adına belki daha fazla bağlantılar kurmak adına çok fazla çaba sarf edecek ve ne bileyim doğru düzgün emeller uğruna uğraşacak bir insan gibi görünüyor. Bakın yani çok yani tam böyle bir kart geleceğine çok emindim. Yani emindim demeyeyim ama böyle bir şey aklımdan geçiyordu açıkçası. Aşıklar kartıyla bize güzel sevebileceğinden, aşktan bahsedebileceği gibi seçimlerden de bahseder aynı zamanda. Ve sanki bu insan böyle çok seçimsiz kalmaz. Daima ne bileyim onun için doğru bildiği, doğru inandığı şeyler uğruna ve savaşabileceği şekilde harekete ve eyleme geçer. Evet savrulma durumları elbette olabilir. Hayat kimseye ne derler güllük gülistanlık yaklaşmıyor ve sanki hani böyle öyle bir belirsizlik halinde bu insan savrulmak yerine çözüm arayışı için o kadar mantıklı şeyler yapabilecek bir potansiyele sahip ki belki dediğim gibi çok büyük çevresine saygı duyduğu insanlar konusundan belki ne bileyim profesyonel bir şekilde çözüm odaklı yaklaşmak için mutlaka o çözüm arayışını bulacak bir insan. Yani bakın engeller karşısında asla pes eden bir insan yorul öyle bir insan değil. Çok öyle geliyor şu an. Yani o sorun, mevzu neyse onu çözüme kavuşturmak için elinden gelen tüm çabayı sarf edecek bir insan görünüyor. Ve bakın yani gerçekten ailevi değerlere, dediğim gibi inançlarına o kadar sadık ve o kadar şey ki o alana dediğim gibi bu evlilik olabilir yani ne bileyim seviyor sanki bu alan neyse ve hayatında hep bir sabitlik, bir sabit durma onun için çok önemli. Öyle çok hızlı hızlı kararlar verip ve o karara koşacak bir insan değilmiş gibi görünüyor. Ve tabii bu ne derler sabit kalma, çapalanma oraya, o alana bu sadece bir güvenlik arayışından ihtiyacın değil tamamen tutkularıyla da verebileceği bir karar. Evet zihin çok önemlidir, duygularımız çok önemlidir ama sadece bunlar da yetmiyor. O şehvet, o tutku bunlar da çok önemli onun için. Karakteri hakkında bilgi edinmeye devam ediyoruz bu insanın. Ego'yu bir tane daha seçeceğim. Bakın yani sanki e, bir iki böyle karmaşık kart geldiği zaman üzerine hem daha doğrusu o kartı aydınlatmak adına hem de birazcık daha pozitif taraftan bakalım diye seçiyorum ve sanki bakın ego kartıyla sanki bu tabii imparator kartında da vardır ego ama burada dediğim gibi kötü bir kombinasyon olmadığı için ve hepimizde biraz olduğu için mutlaka olacaktır. Olmalıdır da sağlıklı bir tarafı mutlaka var. Ama sanki bakın o kötü tarafı mı diyeyim artık daha ağır yüklü kısmı başkalaştırmış ve dönüştürmeye başarmış bir insan gibi görünüyor.
Ve bakın sanki şey, o deste altına bakar mısınız? Görebiliyor musunuz bilmiyorum, yansıyor mu? Yenileme. Sanki dediğim gibi yani egonun üzerine başkalaşım geldi. Alt tarafta yenilenme. Sanki bu insan dediğim gibi çok zor bir birliktelikten çıktıysanız ve çok yani birliktelikten çıkmadıysanız bile hani bir şekilde koptuysanız, koparıldıysanız eski aklınızdaki kişi mi diyeyim, sevgiliniz mi diyeyim ve sanki hani bu şans sizden yana kartıyla yani sanki bu insan sizin için yaratılmış gibi bir hisse kapılacak olabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok güzel geliyor şu an enerji. Peki bu insanın enerjisi nasıl? Gerçi çok hani bu soruyu sormaya gerek var mı bilmiyorum. Yani müthiş geldi. E, Şartları zorlamak, gayretli olmak, radikal kararlar almak, kibirli, haşin, bencil, zorlamak veya zorbalık yapmak. Yani dediğim gibi bu kısım çok şey değil. Evet burada biraz şey etkisi de var. İmparatordan kaynaklanan biraz hızlı, atik olmak, belki kibir, belki biraz ego diyelim ama yani şartları zorlayabileceğinden bahsetmek aslında bence daha güzel uyacaktır buraya. Deste altı mesajımız da çok çalışmanın ödülü, inatçı bir yapıda olmak, sınırları zorlamak. Bakın sınırlar kartı zaten gelmiş. Dediğim gibi bu insan inandığı değerler uğruna çok fazla çabalayacak ve mücadele edecek bir ruha sahip bir insan. Peki onunla nasıl, hangi ortamlarda karşılaşma ihtimaliniz var? Bu da herkeste elbette değişecektir. Ve bakın bazılarımız nasıl yani burada adalet kartıyla belki avukatsınızdır ya da ne bileyim yargıyla, adaletle ilgili bir işte çalışıyorsunuzdur. Belki böyle bir yerde karşılaşacak olabilirsiniz. Ya da böyle tam da belki ikiniz de bir yalnızlık sürecinden geçiyorsunuzdur. Hayatı böyle sorguladığınız, kendi içinizde kapandığınız bir dönemde. Öyle bir şekilde karşınıza çıkacaktır ki bu ilişkiyi hem oldurmak adına çok mücadele edecektir. Belki de tek seferde böyle ne bileyim ilk buluşmanız, ilk date'inizde, ilk karşılaşmanızda ya da bir şeyleri o çekimi hissedecek olabilirsiniz. Burada sanki yerden ziyade ilk anınız mı diyeyim yani o aşkı öyle bir hissedeceksin ki sen diyor kartlar. Anlayacaksın zaten. Yani burada çok fazla yerden ziyade dediğim gibi böyle bir hikaye geldi. Dediğim gibi bazılarımız için böyle hukuki bir yerde olabilir. Belki evrak işlerinin yürütüldüğü. Belki dediğim gibi bazılarımız e, bir salonda, mahkeme salonunda karşılaşacaktır bir yerlerde. Öyle bir işlerde de olabilir. Ama değnek kralıyla geliyor. Yani onun o gücü, o potansiyeli hissettirecek size ya. Ve böyle atikliği mi diyeyim, sizi ilişkinin içine çekmesi mi? Bakın burada kupasıyla başladık zaten. Yani sanki o karşılaşmada bu aşkı ya da olabilecekleri hissedecek olabilirsiniz. Çünkü burada ikiz alev kartı da gelmişti. Eğer böyle bir birliktelik yaşayacaksanız lütfen bunu sadece ikiz alev olarak algılamayın. Belki ne bileyim dediğim gibi ruh eşidir. Belki Yüce Yaradan sizi son yaşadıklarınızdan sonra ödüllendirecektir. Belki bazılarınız için gerçekten zorlu bir birlikteliktir. Alınmamış bir ders vardır ve öyle ama dediğim gibi bu insanla ilk karşılaşmanızda sanki bu aşka çekilecek ve bu insanı e, hissedecek, isteyecek olabilirsiniz. Devam ediyorum aynı soruya. Karşılaşma ihtimaliniz, hangi ortamlarda karşılaşma ihtimaliniz var demiştik. Şunları da bir alasım, coşkulu bir doruk noktası yaklaşıyor. Diğeri de vizyonunuzu koruyun. Cesur olun ve ilk adımı atın. Bakın yani bu siz elbette adım atın diye değil. Yani o öyle bir an gerçekleşecek ki şu kartları elime almak istiyorum. Yani siz dediğim gibi çok fazla inançlı olmadığınız bir halde de olabilir. Dediğim gibi bir yerlerde hayalleriniz vardır. Evet şöyle bir insan olsa olur. Benim böyle ayağımı yerden kesmeye artık ihtiyacım yok. Hani bana somut gerçeklerle gelsin. Hani en başta bir niyetini söylesin ve bana o niyeti hissettirdiğiniz dediğiniz anda olabilir. Çünkü coşkulu bir doluluk yaklaşıyor ve şey Dolunay Koç'ta cesur olun ve ilk adım. Bakın o kadar çok adım şeyi var ki burada ne derler? Mesajı var ki ve değnek kralı olarak geldi. Yani onun adımları karşısında vay demek böyle oluyormuş falan deyip ayağınız yerden kesilecek olabilir. Bu konuya çok fazla destek almak istemiyorum ama şundan da alayım bir tane.
karşılaşma ihtimaliniz, hangi ortamlarda karşılaşma ihtimaliniz var dedik. Ya yani güneşli bir günde diyormuşum. Şey olabilir gerçekten. Bakın balıklar yine kısmet, şans, belki maddi konularda feraha kavuştuğunuz bir dönemde olabilir ya da dediğim gibi onu öyle bir kısmet olarak göreceksiniz ki zaten ilk görüşmede anlayacak ve birbirinize çekilecek olabilirsiniz. Şundan da bir tane alayım. Bu insanlar nerede, nasıl karşılaşabilirsiniz dedik, hangi ortamlarda? Bakın çok fazla şey geliyor, mücadele, mücadele. Yani onunla karşılaştığınız zaman çok şöyle belki ipuçlarınız da olabilir. Vicdan kartı geldi. Onun altında da bir oyun var ama çok onu yorumlamak istemiyorum. Sanki bu insan oyuncu değil de adalet kartını da burada gördük. Yani hakka, hukuka, insanların o düzgün, şeffaf ilişkilerine, ne derler, adil ilişkilerine çok önem veren, vicdanlı bir insan olduğunu görüp de kapılacak olabilirsiniz. Sizin de dediğim gibi mücadele etmek yerine sizin uğrunuza çok mücadele edebilecek bir potansiyel hissettirecektir size. Bunlar sizin işaretleriniz olabilir bu insanla ilgili. Peki hemen diğer sorumuza geçmek istiyorum. Onu hayatınıza çekmek için nasıl bir enerji yaymalısınız? Ya da bu soruyu atlasak mı? Onu hayatınıza çekmek için. Yani bir sonuçta böyle bir soru yazmışım ama neyse soralım bakalım. Bakın eğer siz de bir insan için yani bir gün isteyip bir gün istemiyorum nasıl uğraşacağım falan modundaysanız bu moddan kesinlikle çıkın diyor kartlar. Yani iyi ki sormuşuz bu soruyu. Yani sanki buna hazır mıyım, hazır değil miyim enerjisi taşıyorsanız ve hali hazırda tutunduğunuz bir durum varsa bunu tamamen terk edin. Bu alandan çıkın diyor kartlar sana. Sanki şu an doğru düzgün bir enerji yaymıyor olabilirsin. Evet bir şekilde istiyorum ama yani aklınıza da bir şeyler gelip enerjinizi düşürmeyin. Ne bileyim geçmişi düşünmeyin ya da ağzınızdan çıkan kelimelere, cümleleri öyle güzel cümlelerle değiştirin ki sanki hali hazırda biraz iyi bir enerji yaymıyorsunuz. Bakın burada da yine bir adalet kartı geldi. Ve sanki siz de bundan bahsedebilirsiniz. Yani daha doğrusu olumlama yapıyorsunuzdur belki. Olumlamalarınızı daha düzgün bir şekilde yapmalısınız ama sanki siz hali hazırda hala hayatınızda tutunduğunuz ya da belki ahvah ettiğiniz geçmiş enerjileri varsa lütfen bunlardan kurtulmaya bakın. Eğer yeni istiyorsanız ve tamamen bir vizyon oluşturun kendinize. Nasıl bir insan olabilirsiniz? Belki hali hazırda bunları düşünüyorsunuzdur. Birazcık daha buraya odaklanın ve ne bileyim eskinin enerjisinden olmaz mı, olabilir mi, karmaşasından kurtulun. Sadece bundan alacağım bir tane. Evet, köklerini iyileştir, seni engelleyen bağlardan kurtul. Çok da güzel geldi. İyi ki de almışız. Yani şu an hali hazırda gerçi alt taraftaki mesajı da okuyayım. Finansal konularla çok uğraşıyor olabilirsiniz. Belki bu sebeple aşka, ne bileyim güzel duygulara hayatında yer yok gibi bir düşünce geçiyor olabilir kafanızdan. Ama dediğim gibi yani asıl sorun burada sanki hala böyle sizi engelleyen o bağlardan tam olarak kurtulamamışlık hissi. Yani belki hepiniz değil tabii bu geçerli. Hepiniz için geçerli değildir evet ama eğer böyle hali hazırda hala aklınıza bir şeyler gelip üzülüyorsanız ne bileyim bağ kesme meditasyonları yapabilirsiniz ya da sürecinizde bir şekilde güvenip evet evet böyle bir şeyler yaşadım ama artık eskisi gibi değil deyip bir şekilde o düşünceleri uğurlayabilirsiniz. Eminim çok zordur. Çok acıklı şeyler yaşamışsınız belli ki konuşuyoruz, yorumlarda konuşuyoruz. Buraya yansıyan durumlar da onu gösteriyor. Ama lütfen kendinize, geçmişinize, ne bileyim kendinizi bağışlayın, geçmişinizi bağışlayın. Sanki kendinizi şifalandırmanız ve geleceğe birazcık daha umut dolu bakmanız gerekiyor. Hemen diğer sorumuza geçiyorum. Peki bu soruyu sormayacağım çünkü çok güzel göründü. Aranızdaki güçlü bir uyum ve uzun vadeli bir potansiyel olacak mı? Hemen onu da başka bir kullanmadığımız tarot destesine soralım. Aranızda güçlü ve uyumlu ve uzun vadeli bir ilişki potansiyeline bakıyoruz şu an. Şuna da bir tane alayım.
Bakın çok güzel olacak ya. Yani belki dediğim gibi hala hazırda direndiğiniz mevzular, direndiğiniz durumlar olabilir. Geçmişinizle ilgili demeyeyim ama yani ben bunu kaldırabilir miyim? Bu nasıl olabilir bilmiyorum. Çünkü kişiden ziyade şu an sizin için sorular soruyorum. Siz böyle bir yandan istiyorsunuz ama bir yandan da böyle başarabilir miyim endişesi, yani böyle bir sorumluluk almaya hazır mıyım? Aynı benzer durumlarla karşılaşmak istemiyorum dediğiniz bir süreçtesiniz mutlaka. Ama sanki bu insanla üzerine kart seçtim ama yani ne kadar böyle bu kadar sorumluluk alabilir miyim, olabilir mi deseniz de yani onunla öyle bir karşılaşacaksınız ve tanışma haliniz olacak ki yani sanki büyük bir farkındalıkla ve ne bileyim bakın yani kupalsız sadece geçmişteki özlemden bahsetmez, çok güzel bir bağlantıdan da bahsedebilir ve burada birlikte karşılaşınca, tanışınca değişik bir çekim olacak aranızda sanki ve bu kontrol kartına da kart seçmek istiyorum. Kontrol kartı aslında burada kılıç kralı. Bakın yani bu insanın şeyi de olabilir bu. O kadar az önce ilk sorduğumuz soruda sizinle ilgili kısımda Tılsım Kralı olarak gelmişti. Ondan sonraki soruda Değnek Kralı olarak geldi. Burada da Kılıç Kralı olarak geldi. Ve sanki şey yani her dört dörtlük bir insan, çok iddialı bir cümle olabilir ama onun böyle zeki, analitik tarafına çekilecek olabilirsiniz. Dediğim gibi bir ilişkiyi başlatabilmek adına öyle zeki hamleler, ne bileyim, zeki derken duygusuz anlamında söylemiyorum. Öyle güzel jestler, davranışlar yapacak ki dediğim gibi bir potansiyel göreceksiniz. Bakın olgunluk kartı tılsım dokuzusu burada da kendisini gösteriyor. Yani bu insanla potansiyeliniz elbette var görünüyor kartlar konusunda. Elbette tabii çatışacağınız durumlar da olacaktır ama sanki burada aşılmayacak bir mevzu yokmuş gibi görünüyor. Ya tabii şu an bir de farazi konuşuyoruz. Daha hayatınıza girecek ve bir tanıyacaksınız birbirinizi. Mutlaka zaten tanışma aşamasında e, ufak tefek de olsa prizler pürüzler çıkıyor. Devam ediyorum bu kısma. Yani tanıştığınız an, karşılaştığınız an buluşmalarınızda birbirinize çok çekileceksiniz ya. Yani birbirinizden geri duramayacakmışsınız gibi bir şey var burada, hal var. Yani ilk sorularına o kadar şey geliyor ki, eşdeğer geliyor ki yani burada bir sıkışmışlık kartı geldi. Dediğim gibi elbette böyle her şey bir anda güllük gülistanlık elbette olmayacaktır. Arada böyle sıkışmışlık hissi olacaktır. Çünkü burada bir değnek konusu da görmüştük. Kişiyle uzun süreli sorumuz için. Dediğim gibi bu insan hani mücadele ruhu olan bir insan ve sanki bu durumları başkalaştırmak adına elinden gelen tüm çabayı sarf edecek görünüyor. Hemen diğer sorumuza geçiyorum. Bu ilişki size nasıl bir öğretici kalacak? Bu ilişki size nasıl bir öğreticilik katacak? Diğeri neymiş? Katacak. Nasıl bir dönüşüm getirecek? Tam da şey sorumuzdan önce dönüşüm kartını görmek manidar oldu. Azize Kuponlusu. Bakın sanki hali hazırda şey diyor olabilirsiniz ya, ben hani çok iddialı bir cümle kurmak istemiyorum ama ben daha hani göreceğim görmeyeceğim ne kaldı ki, ben şeytanı da gördüm, bu ilişkiye gelene kadar birçok şeyi maruz kaldım, birçok zorluğu gördüm diyor olabilirsiniz. Sanki bu insanla çekildiğiniz zaman, birbirinizle tanıştığınız zaman sanki o insan olduğunu hissedecek olabilirsiniz. Dediğim gibi belki bu insanla tanıştığınızda dediğim gibi hem ona çekileceksiniz hem bu acaba sıkıntılı bir insan mı? Çünkü ben genelde sıkıntılı insanlara mail ediyorum, çekiliyorum gibi bir düşünce de geçebilir ama sanki böyle o gölge yanlarınızla yüzleşeceksiniz gibi görünüyor ve bunlardan özleşecek olabilirsiniz. Çünkü artık hayatta bir şeyleri dengelemeyi başardınız gibi görünüyor. Yani sanki o sizden saklı kalan durumlar bir şekilde gün yüzüne çıkıyor ve amacınız sabırlı, sakin bir şekilde ilerlemek ve bu insanla bunları deneyimleyecek olabilirsiniz. Dediğim gibi bazılarımız o içindeki şüphelerle,
yine bastırılmış o kötü duygularla yüzleşecek olabilir ama eninde sonunda güzel bir tamamlanmaya gidecek görünüyor bu kısım. Yine devam etmek istiyorum buraya destek almaya. Bu ilişki nasıl bir öğreticilik katacak, nasıl bir dönüşüm getirecek dedik. Bakın yani dediğim gibi zor kısımlarıyla hani ben daha önce tecrübe ettim artık hani şeyde değilim, toy biri de değilim dediğiniz noktada bile böyle ne bileyim belki kıskançlık damarınız artacak olabilir. Çünkü çok değişik bir şekilde çekileceksiniz bu insana ve sanki bunun çok da sağlıklı bir şey olmadığını fark edecek olabilirsiniz. Bu dönüştürebileceğiniz tek şey gibi görünüyor. Belki onu kaybetme korkusuyla da böyle garip garip demeyeyim ama kaybetme korkusuyla birlikte insan yapmayacağı birçok şeyi yapabiliyor bu hayatta. Sanki hani bunları da fark edip ben eski ben olmayacağım diyecek olabilirsiniz. Evet bunun üzerine bir tane kart seçmek istiyorum. Evet bakın yani bu bırakacağınız bir şey bu insanlar. Eğer tabii böyle bir evet bakın yani tılsım dörtlüsü üzerine kule kartı çektim ve kulenin üzerine mahkeme kartı seçimi. Evet bu da yüzleşeceğiniz bir durum olabilir dediğim gibi. Ben asla artık insanları kaybetme konusunda bu kadar çok şey yapmayacağım, tutunmayacağım. Bazı bir şeyler öğrendiğim zaman onun hayatından gidebilmeye sağlıklı sınırlar çizmeyi de öğrenecek olabilirsiniz. Tabii bu korkutmasın sizi. Belki bambaşka bir şekilde deneyimleyeceksiniz. Belki o size öyle güzel şeyler anlatacak, öyle güzel konuşacak ki ha demek ki sağlıklı bağlar böyle kuruluyormuş, sağlıklı insanlarla iletişim böyleymiş gibi bir öğretiyle de öğrenecek olabilirsiniz bu insanla. Daha ne diyelim ya? Yani e, aslında her şeyin çok daha kolay olduğunu, mümkün olduğunu, bütün zorlukların yeter ki bir arada durup sırlar olmadan doğru düzgün bir birliktelik içinde olabileceğini de deneyimleyeceksin. Bakın güneş geldi ya daha ne diyeyim ki buraya? Yani o belirsizlik halleri, o zorluklar ancak ortaklaşa ve doğru kararlarla, sevgiyle birlikte aşılabileceğini öğrenecek ve deneyimleyecek olabilirsiniz bu insanla. Bakın eril denge dişlisini o dengeyi koru. Yani burada öyle bir enerji var ki gerçekten hani e, öğrenmiş olabilirsiniz ve artık belki hani ufak tefek şeyleriniz olacaktır ama burada kule kartını gördük, mahkeme kartını gördük benim sorduğum üzerine. Sanki siz bu dengeyi artık o kadar dediğim gibi Aziz'de kartıyla bir sürü video izlemiş olabilirsiniz, danışmanlık alabilirsiniz, araştırdınız, ettiniz. Bu kısımda şöyle bir durum söz konusu. Sanki ben bu dengeyi kaçırırsam başıma ne geleceğini çok iyi biliyorum. O yüzden bana kim ne kadar adım atarsa, nasıl bir davranışta bulunursa benden de o kadarını görecek dediğiniz bir birliktelik, bir öğreti alacak olabilirsiniz. Deste altımızda ilahi zamanlamayı bekle. Her şey senin için en iyi şekilde hazırlanıyor. Hiç şüphesiz. Ee, hemen diğer sorumuza geçiyorum. Bu ilişkiye dair dikkat etmenizi gerektirecek bir konu olacak mı? Onu da yine kullanmadığım bir desteden seçmek istiyorum. Bu ilişkiye dair dikkat etmeniz gereken bir konu olacak mı? Ama sanki şey burada bir az önce geldi ama dur bakalım kartlar ne diyecek. Yani burada çok şey geldi ya. Çok da güzel geldi, çok manidar geldi. İyi ki sormuşuz. Az daha sormayacak gibi bir şey oldum. Deste altı mesajımız da ay kartı. Bakın korkularınız sizi engelleyecek olabilir. Ya bu insana dair soruyoruz ama e, korkularınızla bir yüzleşmeye gayretli olun. Dediğim gibi o kadar çok şeytan kartını da görüyoruz, kılıç yedilisi kartını da görüyoruz. Sanki kartlar şey diyor, lütfen hani ne kadar arzu dolu, tutku dolu, iletişimsel yaklaşsa da insanlar sanki geçmişinde yaşadığın o şeyleri asla unutma. Ne bileyim nasıl arkandan iş çevirdiğini, nasıl insanları tanıyormuşsun gibi düşünürken aslında bambaşka bir yüzleri olduğunu lütfen unutma. Ben burada bu insan için bunu şey yapmıyorum, almıyorum, kabul etmiyorum. Çünkü açılım çok güzel geldi ve burada sanki uyarı tamamen sizin korkularınıza yönelik bir kart. Bakın yine kılıç dokuzusu var onun altında. Çektikçe çekiyorum. Sanki yani sizin korkularınız tekrar aynı geçmişimde bıraktığım o insanlar gibi insanlar olabilir mi?
onlarla karşılaşabilir miyim? Korkuları yüzünden ve sanki evet kartta diyor ki böyle şeyler de mümkün ve lütfen bunları göz ardı etme. Evet eskiden de çok güzel umutlarla çıkmıştın ama dediğim gibi insanların o korkunç yüzleriyle karşılaştın. Lütfen bu konuda dikkatli ol. Kimse senin gibi temiz niyetli değil. Başlangıcının arkasında, o güzel sağlıklı iletişimlerin arkasında ne taşıyorlar, ne barındırıyorlar bilmiyorsun. Zaten bu kadar kötü niyetli insanlar da bence başta bu kadar korkunç bir niyetle tabii eminim bu kadar kötü niyetle yaklaşıp başlatanlar da var ama bazıları işte böyle o dediğim gibi ailesel dinamikleri yüzünden belli bir noktadan sonra sizin sevginizden emin oluyorlar. Çünkü ailelerinde o sevgiyi görmemişler. Bir şekilde yani hiçbir zaman bunları unutma diyor kartlar sizde. Bir tane şuradan destek almak istiyorum. Bu durum bir yere varmayacak. Diğer kartta yeterince iyisiniz. Dolunay Başaklar. Bakın dediğim gibi çok fazla düşünüp bu durumu kurcalıyor olabilirsiniz. Çok güzel geldi. O korkularınızı, tekrar insanlarla ilgili düşünceleriniz, ben hayatıma birini alırım, bu olmayacak, hep aynı insanları çekiliyorum dediğiniz durumlarda, bu yani bu böyle düşünmeyi bırak diyor. Korkularını, ne kadar siz o korkuları düşünür, büyütür, beslerseniz sanki hayatınızda o bu tarz insanlar çekiyor olabilirsiniz ya da ne bileyim çekmeye müsait bir şekilde hissediyor olabilirsiniz ama lütfen böyle korkularla hemhal olmaktan vazgeçin ve sanki hani kartlar diyor yani bu durum bir yere varmayacak. Lütfen bu korkuları artık bir kenara bırak. Çünkü sen yeterince iyisin ve hani iyiliği kabul et, iyi tarafta ol ki hayatına iyi insanlar çekilsin. Siz yeterince iyisiniz ve ne bileyim Yüce Allah, Yüce Yaratan size iyi insanlarla, gönlü hoş insanlarla karşılaştırsın diyorum. Bu soruyu daha fazla deşmek istemiyorum. Peki kalbinizi açarken nelere dikkat etmelisiniz diye soralım. Beklediğim kart bu değildi ama kusura bakmayın güldüm ama ben gelen mesajı çok çok iyi anladım. Şu da şöyle dursun. Bu kartı kapak fotoğrafı yaparken göstermem muhtemelen. Çünkü şimdi hemen anlatacağım size. Şöyle koyayım. Ya da böyle kalsın. Üzerine de geldi. Ya bakın ya üzerine düşen karta bakar mısınız? Hadi kalsın şöyle. Kartlar çok güzel şeylerden bahsediyor. Hemen anlatıyorum. Başlangıç yaparken lütfen ne kadar bakın burada ne kadar yeterince iyisiniz dedik ve burada da tılsım dokuzlusu geldi. Zaten açılımın başından beri tılsım dokuzlusunu çeşitli destelerden görüyoruz. Kartlar diyor ki sen yeterince iyisin, sen yeterince düzgün, harikulade bir insansın. Lütfen başlangıçların konusunda doğru seçimler yaptığından emin ol. Evet tabii herkes nasıl emin olacak? Çünkü insanlar bin bir tane maske takıyor, bin bir tane kurnazlıklar yapıyor. Ama lütfen sana somut gelecek olan insanlara ne bileyim o sevgiyi doğru düzgün bakın yine arkada gerçi tılsımların serisinde hep güneş çok parlak. Lütfen o acıklı dönemin çok acı çektiğin dönemin geride kaldığını bil ama yeni bir yöne, yeni bir ilişkiye ilerlerken de lütfen arandaki o alma verme dengesini bozma. Geçmişte yaşadığın o kalp kırıklarını unutma. İnsanlar seviyorsun. Bir sevgi kırıntısı mı diyeyim? Yani bir sevgi de görüyorsun orada. E, bunları kendine haksızlık etme diyor bir yandan da ya. Verdiğiniz kararların lütfen arkasında durun ama asla geçmişinizi unutmayın. Ya acı verecek bir şekilde de tutmayın onu hayatınızda ama lütfen sağlam adımlarla, emin adımlarla ilerleyin ve bakın bakalım karşınızda bu insan, hayatınızdaki gelecek insan da sizin gibi sağlam, emin adımlarla ilerliyor mu? Sanki çok fazla böyle toy enerjilerle bir an önce atlayayım, edeyim diye değil de daha sağlam, daha kendinden emin, ve ben zaten her şeye sahibim bakın yani bir tek bir şey kalmış o da burada. Evet feda etme diyor kart sana. Sen çok zorlu bir yerden geçtin, sıfırlandın. Bakın açılışı kılıç onlusuyla yapmıştık sizin duygusal durumunuzu sorarken. Burada da kalbinizi açarken nelere dikkat etmelisiniz? Sıfır yani sıfırdan başlıyorsun ama lütfen nereye geldiğini unutma. O kadar da çok sıfırdan başlama. Tılsım dokuzusun sen. O acılardan geçtin. Hayatın o kötü tarafını deneyimledin. Sevgi konusunda, aşk konusunda belki bazılarımız maddiyat birçok şeyle denenmiş olabilir. Ama lütfen o kararları verirken
o düzgün adımları atarken aynı adımları gördüğünden emin ol. Çünkü bakın yine kendisi daha doğrusu kendisi demeyeyim ama burada sizi ilişki içine çekebilecek, o her şeyi var edebilecek de demeyeyim. Sizi ilişki içine çekebilmek için çok uğraşacak, çok çaba sarf edecek bir insan var ama lütfen kartlar diyor ki çok acele etme ve hani geçmişindeki o acıları da unutma. Lütfen sağlıklı ilerle. Dengeli bir şekilde birbirinizle düzgün bir sevgi akıtarak, eril dişil dengesini karşılıklı sağlayarak ve kendi içinde de sağlayarak düzgün bir şekilde ilerliyordu kartlar. Çok güzel geldi. Peki Rumi de size bir şey söylesin. Yepyeni bir birliktelik, bir aşk için Rumi'nin size mesajı ne olacak? Değnek ası, dinarların dörtlüsü, tılsım dörtlüsü. Bakın yani çok güzel geldi. Birçok şeyi düşünüyor olabilirsiniz kafanızda. Bir sürü durum geçebilir. Hala böyle geçmişin üzüntüleri, takılıp kaldığınız şey bu olabilir. Belki bazılarımız hali hazırda bir yandan bir tutku, bir çekim hissediyordur. E, Bir başlangıç yapısı vardır. Ama bir yandan da şimdi değil, çok birazcık daha iyileşmem lazım. Birazcık daha erteliyor olabilirsiniz. Sanki bunları artık ertelemeden harekete geçmeniz gerekiyor. Tabii eğer gerçekten hissediyorsanız, gerçekten o çekimi, arzuyu, başlatma potansiyelini yüreğinizde hissedebiliyorsunuz. Kimsenin de durduk yere kalbini kırmak için bir şeyleri atlamayın. Ama sanki siz bu enerjiden çıkarsanız, bu durum geride kalırsa çok güzel şeyler bekliyor sizi. Evet, yani bu durumu geride bırakırsanız ve bazı gerçeklerle, bazı durumlarla yüzleşirseniz kendi içinizde. Gerçi çocuk yani biliyorsunuz siz yaşadınız en doğrusunu, en yanlışını lütfen kendi içinizde yüzleşmekten ve bu durum artık ne derler kendinizi kapattığınız durum neyse bununla ilgili belki yüzleşmeniz gereken bir durum daha söz konusudur. Belki hali hazırda çıkmak üzeresinizdir. Sadece ben iyiyim ama çok hafif bir toparlanmaya ihtiyacım var dediğiniz bir an gelecek olabilir. Bakın aşıklar kartı geldi. Yani sanki bu bekleyip zamana bırakma olayı sizin bir seçeneğiniz de olabilir. Yani bazılarınız da şey diyordur ya yok ki hayırlı bir kısmet dediğim gibi. Siz biraz güzel pozitif enerjiler yayar ve birazcık daha olumlu bir taraftan bakarsanız mutlaka destekleneceksinizdir. Ve biraz tabii mantık kısmı da hemen devreye giriyor. Çok güzel şeyler bekliyor bence sizi. Yani açılım çok güzeldi. Umarım e, en başına muhtemelen birçok arkadaşımız uygulanacaktır. Çünkü dediğim gibi bu süreci özellikle isteyen insanlar, yani geçmişini tamamen silip geride bırakmak isteyen, hatta geride bırakmış olan insanlar, dediğim gibi hali hazırda çok nefret duyuyorsanız, kötü sıkışmış enerjilerdeyseniz lütfen kendinizi rahatlatacak durumlara meyledin. Bunlar için uğraşın. Gerekirse aklımdaki kişi açılımları izlemeyin. Hiç böyle enerjinizi o taraflara yönlendirmeyin. Çünkü eğer bu kendinizi sıkıştırdığınız durum neyse oradan çıktığınız zaman inanın sizi çok güzel bir birliktelik bekliyor diyorum ve açılımı burada sonlandırıyorum, noktalıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım doğru bilgileri, mesajları iletebilmişimdir size diyorum ve başka bir açılımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.